Güneş sistemi, Güneş etrafında dönen bir dizi gezegen, cüce gezegen, uydular, asteroidler ve kuyruklu yıldızlar gibi birçok gök cismini içerisinde barındırır. Güneş sistemi, Güneş'in yerçekimi etkisiyle şekillenir ve gezegenler Güneş'in etrafında elips şeklindeki yörüngelerinde dönerler. Güneş sisteminin iç gezegenleri olarak geçen 4 gezegen bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. Dünya ise bu gezegenler arasında yaşamı barındırdığı bilinen tek gezegendir. İçerisinde bulunan su, Güneş'ine olan uygun uzaklığı ve atmosferinin olması Dünya'nın yaşamı barındırabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu iç gezegenler arasında Dünya'dan sonra en dikkat çeken gezegen ise Mars'tır. Mars'ta yapılan araştırmalarda tıpkı Dünya gibi geçmişte suyun ve uygun koşullara sahip sıcaklığın kanıtları bulunmuş ve bu nedenle insanlık için önemli bir yere sahip olmuştur. Bugün Mars'ın temel özelliklerini ve içerisinde barındırdığı gizemleri yakından inceleyeceğiz. Çağlar boyunca birçok medeniyet tarafından kayıtlara geçmiş ve gözlemlenmiş olan Mars, modern tarihte ilk defa 1610 yılında Galileo Galilei tarafından gözlemlenmiştir. Güneş'e uzaklık anlamında 4. gezegen olsa da kütle açısından Güneş sisteminin 7. gezegenidir. Adını Roma mitolojisindeki savaş tanrısından almış olan Mars, yüzeyinde bulundurduğu yoğun demir oksitten ötürü kızılımsı bir renkte olduğu için kızıl gezegen olarak da geçmektedir. Güneş sisteminde oluşum açısından 5. sırada yer alan Mars, tahmini verilere göre 4,6 milyar yaşındadır. Bu kızıl gezegenin atmosferi Dünya'ya nazaran çok daha yoğun şekilde karbondioksiti bünyesinde bulundurur. Dünya atmosferinde yoğun olarak %78 azot ve %21 oksijen yer alırken, Mars atmosferinin %95'i karbondioksit ve %2,7'si ise azottan meydana gelir. Mars'taki oksijen miktarı iz miktarda diyebileceğimiz yani yüzdesel olarak sıfıra yakın bir değerde mevcuttur. Mars'ın yüz ölçümü yaklaşık olarak 144 milyon kilometrekareye denk gelmektedir. Bu da kabaca hesaplandığında Dünya'nın yüzeyinin %28'i kadar olduğunu göstermektedir. Tıpkı Güneş sisteminde yer alan ilk 3 gezegen gibi Mars da karasal bir gezegendir. Karasal gezegen dediğimiz kavram ise yoğun katı yüzeye sahip olan, aynı zamanda atmosferi ince bir yapıya sahip ve Dünya gibi vadiler, volkanlar ve diğer jeolojik özellikleri içerisinde barındıran gezegenlerdir. Aynı zamanda karasal gezegen sınıfında yer alan bazı gezegenlerin diğer gezegen türlerine nazaran yaşam için gerekli olan suyu bünyelerinde barındırma ihtimalleri daha yüksektir. Dünyamızın olduğu gibi Mars'ın da uyduları bulunmaktadır. Bunlar Phobos ve Deimos'tur. Phobos, Deimos'a göre daha büyük olan ve Mars'a daha yakın bir konumda yer alan uydudur. Adını Yunan mitolojisindeki korku tanrısı olan Phobos'tan almıştır. Daha çok şekil açısından asteroide yakın bir şekle benzeyen Phobos, Mars'ın yüzeyine yalnızca birkaç bin kilometre uzaklıktadır. Yüzeyi kraterlerle ve çatlaklarla dolu olan Phobos, yüzeyinde bulundurduğu demir oksit sebebiyle tıpkı Mars'a benzer şekilde kızılımsı bir görüntüye sahiptir. Bazı gökbilimciler Phobos'un kökeni tam olarak bilinmese de Mars'ın çekim etkisi altına giren bir asteroid olduğunu düşünmektedir. Mars'a fazlasıyla yakın olması sebebiyle bilim adamlarına göre gelecek birkaç milyon yıl içerisinde Mars'ın atmosferine girebilir veya gezegenin yüzeyine çarpabilir. Bir diğer uydu olan Deimos, Phobos'a nazaran Mars'a oldukça uzak bir mesafede yer alır. Güneş sisteminde yer alan diğer birçok uyduya göre oldukça küçük bir yapıya sahip olan Deimos'un yüzeyi, oldukça düzensiz ve kraterlerle kaplı bir yapıya sahiptir. Gökbilimciler, Deimos'un Mars'la birlikte meydana gelmeyen ve Mars'ın çekim etkisinin yüksek olduğu bir zamanda bu çekim etkisine yakalanan bir asteroid olduğunu gözlemlemişlerdir. Günümüzde Mars yörüngesine oturtulmuş olan 3 uydu bulunmaktadır. Mars Odyssey, Mars Express ve Mars Yörünge Kaşifi olarak geçen bu uyduların yapmış olduğu jeolojik gözlemlerde, su bakımından Mars geçen 10 yıllarda oldukça fazla bir çeşitliliği içerisinde barındırıyordu. Öyle ki geçen 10 yıllık süreç içerisinde geyser türü su fışkırmalar ya da akıntılar meydana gelmiştir. Özellikle Mars Yörünge Kaşifi'nin aktardığı verilere göre Mars'ta sıcak aylarda tuzlu su akıntıları meydana geliyor. Jeolojik açıdan da oldukça farklı olan Mars, Güneş sisteminde şu ana kadar bilinen en yüksek dağa sahip olan gezegendir.
Olympus Dağı olarak geçen bu kayalık oluşum, dünyada bulunan Everest ile karşılaştırıldığında ondan yaklaşık 3 kat daha büyük bir uzunluğa sahiptir. 21.287 metre yüksekliğe sahip olan bu dağ, görüntü olarak dünyada bildiğimiz dağlardan çok farklı bir görüntüye sahiptir. Dünyadaki dağlardan farklılığı ise tepe noktası olarak adlandırdığımız bölgenin tamamıyla düz bir alandan oluşması ve ayrıca yamaçlarının da ortalama 1 ila 3 derece olması, onu alıştığımız dağ görüntüsünden çok daha farklı göstermektedir. Mars, dünyadan sonra Güneş sisteminde yaşam ve sıvı suyu içerdiği düşünülen en muhtemel gezegenlerin başında gelir. Bunun sebebi ise 2007 yılında Mars'ın kuzey yarımküresinde yapılmış olan bir keşifte bulunan kraterde, içerisinde barındırdığı deltalardan kaynaklı bir zamanlar göl olduğu düşünülmüştür. Uzunluğu yaklaşık 10.600, genişliği ise 8.500 kilometre olan dev meteor kraterin, bir zamanlar içerisinde bulundurmuş olabileceği sudan kaynaklı mikroskobik canlılara ev sahipliği yapmış olabileceği düşünülmektedir. Nitekim Mars, bir diğer deyişle kızıl gezegen, bir zamanlar içerisinde yaşamı barındırma potansiyeline sahip olan, Güneş sisteminde dünyadan sonra belki de yeni evimiz diyebileceğimiz bir gezegendir. Elbette Mars gibi atmosferinde yoğun karbondioksit barındıran bir gezegende, Dünya gibi bir yaşam oluşturma imkanımız şu an için yoktur. Koloni olarak adlandırabileceğimiz, dünyaya nazaran daha kısıtlı imkanlarla yaşam sürdürülebilen alanlar yaratabiliriz. Tabii ki bu, dünya dışı bir gezegende insanlığın var olmasını sürdürebilmesi için atmış olduğu başlangıç adımı denebilir. Bugün hala güncel olarak araştırmalar devam etmekte ve ileride yapılacak keşiflerle de yaşam için alternatif aranmakta olacaktır. Sizler de bu tarz videoları seviyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz.